Çok canlı bir dönem 60'ların başları. Hem Türkiye'de hem dünyada. Dünyada da işte Elvis Presley falan filan rock and roll fırtınası esiyor ama birdenbire işte Beatles, Rolling Stones filan çıkıyor. Bütün dünyada büyük bir beat yani veya rock müziği, rock grubu müziği tarzı bir şey bütün dünyada yaygınlaşıyor. Bizi de çok etkiledi. Benim müziğe başlamamın nedeni budur yani. Ben işte orta 2 filan Vefa Lisesi'ndeyken şeye başladık. Bir grup kurduk Volkanlar diye. Şehzadebaşı Kulüp Sineması'nda. O zamanlar filmlerden önce şov orkestrası çıkar. Bazı şovlar filan olur, gösteriler, müzik çalınır filan. Biz de günde 5 defa çalıyorduk orada. Sabah matinesi, öğlen, öğleden sonra gece filan. Her gün olduğu için o bir şey getirdi. Yani müzikte hızlı gelişmeyi getirdi. Yani 13-14 yaşında başladım. Babam bir gitar almıştı. Eko, İtalyan. 4 manyetikli filan. Ama ben bas çalmak istiyorum. Fakat daha Türkiye'ye bas gitar gelmemiş. Hiçbir dükkanda yok. Elektro gitar var ama bas gitar yok. Saraçhane geçidi, o Unkapanı'na giden yol, bulvar. Cümbüş mağazası da orada. İstanbul'un en önemli müzik mağazası o yıllarda. Bir arkadaş geldi. Tarık dedi işte İtalyan bas gitarlar gelmiş Cümbüş'e filan. Yapma ya filan. Hemen gittim aldım bir tane. Ona bir amfli yaptık. Bir tane öyle kafa aldım. Kabin yaptırdım babamın marangoz arkadaşına. Pamuk döşedim filan. Acayip bir bas sesi çıkıyor. Perdenin arkasına koyuyorum. Sabahtan akşama kadar çalıyorum. Biz grupla çalıyoruz. Yani film başlıyor. Ben kenara çekilip filme çalıyorum. Böyle bir bas çalma hastalığı. O kontrbas döneminde şöyle bir şey vardı yalnız. Hani küçük bir çocuk çalıyoruz falan ama o yıllarda rockabilly, rock and roll'da işte kontrbası yatırıyorsun, üstüne çıkıp çalıyorsun falan böyle yapıyorsun. Öyle bir şeyler. Bir de çeviriyordum böyle dum 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 dönüyor tapaç gibi. Şimdi cumartesi 11 matinesi şeydir. Bütün o bölgedeki Vefa Lisesi, Pertevniyal Lisesi, bölgedeki lise talebeleri okulu kırıp oraya gelirlerdi. Biz de işte o yıllarda çıkmış Beatles parçaları, Elvis Presley, e, Kundurama kum doldu bilmem ne türküler her şey çalıyoruz. E, 1500 kişilik sinema full dolu. 15-16 yaşında çocuk dolu. Hepsini de tanıyoruz. Ben de Vefa'da okuyorum çünkü. Bir ara başlıyor böyle. Doner çevir falan diye. Kontrbası bir çeviriyorum. Maç gibi. 60'larda böyle neredeyse her mahallede bir grup kuruluyor. Genç gruplar. Sadece bizim orada olmuyor. Bütün Türkiye'de oluyor bu yani. Böyle bir ortam gelişiyor. O kadar yoğun ki Hürriyet Gazetesi de buna bir ön ayak olup bir şey yapmak istiyor. Necati Zincirkıran'dı galiba rahmetli. Onun fikri. İşte altın mikrofon yarışması diye bir şey. Ama kuralı şu. Bir halk müziği türküsü veya bir Türk sanat müziği şarkısını alıp bu bildiğimiz standart o dönemin enstrümanları, batı enstrümanı, yani gitar, bas gitar, davul, klavye, saksafon, piyano falan neyse yapmak. Kuralı bu. Tabii buna katılım çok. Biz de zaten öyle bir şey yapıyoruz. Yani zaten Moğollar katıldığında ben yoktum daha grupta. Biz Volkanlar olarak benim ilk grubumla katıldık. Finale kalamadık. Fakat yarışmanın en güzel tarafı da şu. Türkiye'de hani birçok şehirlere gidiliyor. Finale kalanlar konserlere gidiyorlar. Finale kalan diyelim 10 tane müzik grubu veya şarkıcı finale kaldı. Çeşitli şehirlere gidiliyor ama bunun yanında hiç konser olmamış şehirlere de gidiliyor daha önce. Kural da şu, biletlerin yanında bir de var, oy pusulası var. Seyirci seyrediyor, kime puan veriyorsa sandığa atıyor gece çıkarken. Her konser sonucunda işte onlar sayılıyor, sonra toplamı diyorsa, yani kim birinci, ikinci, üçüncü onlar belli oluyor. Bir ödüller var ama en önemli ödül o yıllarda yeni kendini duyurmamış grubun plak yapması kolay bir iş değil. Ee, Birinci, ikinci ve üçüncü plak yapıyor. 45'lik plak. Çok önemli. İşte
Moğollar da katıldı orada. O da üçüncü olmuştu. Ilgaz isimli o okul şarkısı gibi bir şeyle. İşte Erkin Koray oradan isim yaptı. Yani tabii bilenler biliyordu daha önceden. Muhakkak vardı bütün bu gruplar. Erkin Koray da en bilinenlerdendi. Ama tüm Türkiye'de bilinmesi Altın Mikrofon sayesinde oldu. Cem Karaca öyle. Cem Karaca Apaçlar. Moğollar, işte Mavi Işıklar, Haramiler hepsi bu şekilde tanındı. Yani şöyle söyleyeyim. Finale kalıp da o turneye katılan her grup sonra tek başına turne yapabilir hale geldi. Yani bu önemli bir şeydi o gruplar için. Yani ödül almasam, birinci, ikinci, üçüncü olmasam bile tanınıyordum. Yani bizim kuşak için çok önemli bir şeydi o. Tabii o bir güce erişiyorsun yani bir şey yapıyorsun. O güce erişince tek başına turne yapabilir, konser verebilir hale gelince de eğer kafanda bir fikirler varsa denemeye başlıyorsun. O açıdan Moğollar için çok yararlı oldu. İşte Anadolu Pop filan o şekilde oluştu. Yani altın mikrofonun önemi bu gerçekten. Okan Dinçer kontrastlarda çalarken işte o Ömre Bedel Kız filmi falan filan Erkut Taşkın'a çalarken biz Okan Dinçer kontrastlar İstanbul'un en iyi kulüplerinden biri Batı Kulüp'te çalıyorduk. Gece 11'den sabah 4'e kadar. Yazları da Suadiye'de Reşat Kulüp diye böyle 1500 kişilik filan bir yer. Durul Gence Beşlisi filan o yılların en çok bilinen grubu. İkinci derecede de bizimkiydi yani. Bizim çaldığımız kulüplere işte Cüneyt Arkın'dan tut, Zeki Müren ve arkada herkes gelirdi. Bütün sanatçılar filan. İyi bir gruptu. 67 mi? 66 sonu galiba. Yaz sonu o Reşat Kulüp'te grup faaliyetlerine son verecekti. Daha bitiriyorduk yani. Orada bana iki yerden teklif geldi. Bir Cem Karaca Apaçlar'dan teklif geldi. Bir de Erkin Koray'dan. Cem Karaca Apaçlar şöyle oldu. Cem aradı. İşte gel bizim gruba katıl. Mehmet Soyaslan gitarda falan. Beni arabasıyla aldı. Fatih'teki evden. Fatih'te annemin yanında, babamın evindeyim o zaman. Böyle beyaz çerçeveli gözlükler, Chevrolet falan böyle geldi. Ben de bir işçi çocuğuyum yani. Kadınlar pencereye çıktı. Öyle bir şey. Ondan sonra geldik Suadiye'ye. Mehmet Soyaslan'ın evi. Böyle şey 2-3 katlı bir ev falan. O da Özen Film'in sahibi babası. Şimdi de kendisi. O da bir hali vakti yerinde bir insan. Fender amfiler, şunlar bunlar bayağı iyi durumdaydı. İşte baktım filan. Bana göre değil dedim bunlar. Erkin Koray daha çok uyar bana diye. Kusura bakmayın ben gelemeyeceğim falan diye Erkin Koray'la çalışmaya başladım. Sonra Cem'e anlattım bunu. Bak dedim bir proleter çocuğunu ürküttünüz yani. Ve o da gülüyor. Neyse. Erkin'le öyle bir turne yaptık. Çok eğlenceli, güzel bir turneydi. Turne sonunda da işte ben o Okan Dinçer konservatuvarda çalışırken bir daha önce İngiltere'de yaşamış Emin diye bir arkadaş vardı o çaldığımız kulüpte. Bana İngiltere'yi anlata anlata bitiremiyordu. Yani Beatles çıkmış bilmem ne tam civcivli yılları. Ben turne sonunda İngiltere'ye gitmeye karar verdim. O yüzden ayrıldım zaten Erkin'den. O da hak verdi. Yani çünkü beat müziğin Mekke'si yani o kaçınılmaz bir şey. Hakikaten de öyle oldu. ...68'de gittim. 68 yazı falandı galiba. 69 yıl kışı işte Ocak ayı sonunda döndüm. Olay da şöyle. İşte gittim Emin'i buldum. O bana bir ev buldu sağ olsun filan. İşte bir bas gitar aldım. Gruplarda iş arıyoruz filan. Bir East of Eden diye bir grup basçı arıyormuş. Onlarla tanıştık. Tam provalara gireceğiz filan. Bir gün şeyi gördüm. Uğur Dikmen'i gördüm. O da Haramilerde o sırada.
Ne haber ya, ne yapıyorsun burada, işte ampli alacağım filan, Marshall ampli filan. Türkiye'de dedi Moğollar kuruldu dedi. Tam 68 sonu işte. 69 yılbaşı Ocak ayı filandı galiba. Neyse. E, dedi, her gün toplanıyor bütün grup. Erkin Koray Dörtlüsü, Mavi Işıklar, Moğollar, Cem Karaca, Apaçlar filan. Güç birliği yapmaya karar verdik dedi. Beraber bir şirket kuracağız, beraber konser yapacağız, beraber plak yapacağız filan diye. Ben buna heyecanlandım. Dedim ben de sende geliyorum. Şimdi o gençlik yani. Kafaya bir şey esiyor, yapıyorsun. Trenle döndük.